ben Zekan. Sizlere bu videoda 10 tane derlediğim hayvanat bahçesi olaylarını size aktaracağım. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Avustralyalı turist Catherine Warburton, dev kutup ayısı Binky'nin fotoğrafını çekebilmek için iki çiti açtı ve fazla ileriye gitti. Ayı kafasını demir parmaklıkların arasına sokup uzattı ve kadını yakaladı. Kadının bacağı kırılmıştı ve aynı zamanda derisi de parçalanmıştı. Neyse ki çalışanlar durumu çabuk fark edip ayıyı uzaklaştırıp kadını ölümden kurtardılar. Sadece 1,5 ay sonra Binky bu sefer de genç sarhoş bir adamın bacağını yaraladı. Bu olaylara rağmen Binky çok da ünlü bir hayvanat bahçesi canlısı olamadı. Tapirler, Orta ve Kuzey Amerika ve Asya'da bulunan domuza benzeyen canavarlardır. 27 Kasım 1998 tarihinde hayvanat bahçesinde çalışan Liza Morehead, Melody adında ve 2 ay önce bebeği doğan bir tapiri besliyordu. Bu sırada tapir kadının sol kolunu ısırdı. Liza kendini savunmaya çalıştı ama sonuçta yüzü parçalandı. Akciğerlerine darbe alarak kolunu kaybetti. Kolu ortasından kopmuştu. Enfeksiyon ve damar parçalanmaları yüzünden maalesef ki geri takılamadı. ...24 yaşındaki bir vahşi yaşam biyoloğu olan Patricia Wyman, yeni bir kurt koruma merkezinde 5 tane kurdun koruyucusu ve eğiticisi olmak üzere işe alındı. Saldırıya uğramadan önce Wyman sadece 2 kez kurtların yanına gitmişti. Birincisinde bir gözetmen eşliğinde, diğerinde ise beslemek için. Diğer çalışanlar kurtların utangaç olduğunu ve biri kafese girdiğinde uzaklaştığını belirttiler. Kimse şahit olmasa da Patricia'nın takılıp düştüğünü ve kurtların içgüdülerini harekete geçirdiğini düşünüyorlar. Sabah çıplak ve diş izleriyle bulundu. Vücudunun bazı yerlerinde etler koparıldı. Bunun üzerine kurtlar öldürülüp kuduz için test edildi fakat sonuçlar negatif çıktı. Pandaların görünüşü üzerinde konuşmaya gerek yok. Dünyadaki en şirin canlılar olabilirler. Ama karşınızda sinirli bir panda görmek istemezsiniz değil mi? Çin'deki hayvanat bahçesinin 3 ziyaretçisini keşfettiği üzere çok güçlü çenelere sahipler. Birincisi 35 yaşında sarhoş bir Çinli olan Zhang Xinyan'dı. Alkolün etkisiyle pandanın yanına atlayıp sarılmak istedi. Fakat Gugu onu hemen alaşağı etti ve bacaklarından ısırdı. İkincisi 15 yaşındaki bir diğer ziyaretçi olan Zili Tao'nun dev panda ile yemek zamanında karşı karşıya kalmasıydı. Zili Tao bu karşılaşmadan ağır yaralı olarak ayrıldı. Panda bacaklarından kemikleri görünecek şekilde et koparmıştı. Üçüncü sıradaysa 2009 yılında Zhang adında başka bir ziyaretçi çocuğunun kafese düşen oyuncağını almak için dev pandanın kafesine girdi. Gugu yine bacaklarına yöneldi. Öyle hırslıydı ki çalışanlar aletlerle çeneyi bacaktan ayırmayı başardı. Mila 30 yıl sirklere hizmet etmiş 39 yaşında bir fildi. 4 yıldır Yeni Zelanda'daki Franklin Hayvanat Bahçesi'nde tutuluyordu ama bu geçiciydi. Çünkü hayvanat bahçesi müdürü Helen Schofield onu Kaliforniya'ya taşımayı düşünüyordu. Muhtemelen hayvanat bahçesindeki kötü muameleden oluşan bir travmaya bağlı olarak Mila kafasıyla 42 yaşındaki müdürü ezdi. Jabari 13 yaşında bir erkek goril.
ve Dallas Hayvanat Bahçesi'nde 5 metre duvarla çevrili bir kafeste yaşıyordu. Bazı çocuklar tarafından kışkırtılınca bu duvarları aşarak kafesten kaçan kızgın goril 4 insana saldırarak hastanelik etti. Bunlardan ikisi 26 yaşındaki Keisha ve 3 yaşındaki oğlu Rivers. Saldırı sırasında Jabari çocuğu ağzın içine alarak çocuğun kafası ile göğsünü ısırdı. Daha sonra çocuğu bırakıp annesine saldıran Jabari'nin kendisi dışında bir ölüm yaşanmadı. Çünkü o polis özel timleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Johannesburg Hayvanat Bahçesi'ndeki personel kıtlığı yüzünden eski çalışanlardan emekli Joe Raymond da işe geri dönmek zorunda kalmıştı. Bölüme girdiğinde normalde canlıların ulaşamadığı bir koridordaydı ve o sırada dişi bir aslan olan Nyanga ile karşılaştı. Diğer çalışanlar çığlıkları duysa da geç kalmışlardı. Çünkü Nyanga adamın boynunu ısırıp onu feci bir şekilde öldürmüştü. Uyuşturucuyla durdurulamayan Nyanga bu olay üzerine öldürülmeyip bir barınağa gönderildi. Tam yetişkin bir Afrika fiili büyüklüğünde olan Orca tilikum, hapsedilmiş en büyük katil balinaydı. 1983 yılında İzlanda kıyılarında yakalandı ve Kanada'daki su parkına gönderildi. Eğitilse de hiçbir bakıcıya hassas yapısı yüzünden onunla beraber suya girme izni verilmedi. 1991 yılında bir gösteri sırasında genç bir bakıcı olan Kelsey Bryant, 2 orka ve tilikumun bulunduğu havuza düştü. 3 orka genç kadın boğulana kadar onunla top gibi oynadı. Tilikum ertesi yıl Orlando'daki su parkına götürüldü. 6 Temmuz 1999'a kadar hiç olay yaşanmadı ve Tilikum'un zararsız bir orka olduğuna inanıldı. Ta ki Daniel Dukes isimli bir ziyaretçi park kapandıktan sonra onunla havuza girene kadar. Daniel Dukes'un cesedi daha sonra Tilikum'un sırtında bulundu. 24 Şubat 2010'da ise bir şovdan sonra eğitmen Dawn Branchew Tilikum'la çalışırken balina tarafından suya çekildi. Diğer eğitmenler katil balinanın dikkatini çekmeye çalışsa da artık çok geçti. Genç kadının kemikleri kırılıp omurgası parçalandı ve kadın boğularak öldü. Bu olaylara rağmen Tilikum hala şovlara çıktı ve 6 Şubat 2017'de hayatını kaybetti. Afrika'nın vahşi boyalı köpekleri gayet iridirler ve avlarının bağırsaklarını deşen çeneleriyle bilinirler. 4 Kasım 2012 sabahında 2 yaşındaki Maddox Dirkosh, Pittsburgh Hayvanat Bahçesi'nde annesi Elizabeth Dirkosh tarafından çitlerin üstüne oturtuldu. Daha sonra çocuk trajik bir şekilde kendini aşağı attı ve koruyucu ağlardan sekerek Afrika'nın boyalı köpeklerin yaşadığı alanda düştü. Hemen 3 tane yaban köpeği tarafından kafasına ve gövdesine saldırıldı. Çalışanlar köpekleri kovalamaya çalıştı fakat köpeklerden biri Maddox'un başından gitmedi ve görevli ateş açarak köpeği vurmak zorunda kalsa da çocuk için artık çok geçti. İçeriden cesedi çıkartılan Maddox Dirkosh, yapılan otopsi sonuçlarına göre düşmesinden dolayı değil, saldırıdan dolayı ölmüştü. ...61 yaşındaki Terry Thompson, egzotik hayvanları toplamaya hobi edilmiş bir veterinerdi. Ohio eyaletinin Zennisville kasabasında hayvanları tuttuğu bir barınağı vardı. Terry Thompson, 18 Ekim 2011'de 2001 yılında nedeni belli olmayan bir cinnet geçirdiği için 50'ye yakın vahşi canlısını serbest bıraktı ve kendi kafasına bir el ateş ederek intihar etti. Kısa bir süre sonra komşulardan biri polisi arayarak bir aslan ve bir ayı gördüğünü söyledi. Polis geldiğinde Thompson'ın cesedini beyaz bir kaplan tarafından çiğnenirken buldu. Daha sonrasında yaşananlar tam bir katliamdı. Polisler büyük tüfeklerle kaçan hayvanları kovalıyorlardı. En tehlikelileri kaplanlardı.
Çünkü kurşun yeseler bile çalılıkların arasında saklanıp polislere saldırıyorlardı. Saatler sonra av bittiğinde 2 kurt, 2 boz ayı, 18 kaplan, 17 aslan, 6 siyah ayı, 3 dağ aslanı ve 2 maymun öldürüldü. Thompson dışında hiçbir insan ölmedi ve öldürülen hayvanlar bölgedeki toplu bir mezara gömüldü.